Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tahmin edeceğiniz üzere gündem bir hayli hareketli. Asıl mevzu bugün gündeme böyle bomba gibi tak düşen S-400'ler. Yoksa S-400'ler Türkiye'den gönderiliyor mu? Başka bir ülkeye. Hangi ülke? S-400'lerin başka bir ülkeye transferine yönelik resmi bir açıklama henüz ben bu videoyu çektiğim dakikalara kadar gelmemişti. Belirtmek isterim. Köşe yazısında Abdülkadir Selvi diyordu ki S-400'ler Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Katar'da konuşuluyordu ama Birleşik Arap Emirlikleri büyük ihtimalle. İşte S-400'leri biz satacağız Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Fakat tek engel diyordu bu mevzuda Ruslar. Ruslarla da NATO zirvesinden önce görüşmeler başlamış. Bloomberg'in iddiası bu şekildeydi. Görüşmeler şu vakte kadar devam ediyormuş. Yavaş yavaş neticeye varılmış. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye S-400'leri gönderilecekmiş diye bir köşe yazısı kaleme alınmıştı. F-35'lere sahip olmayı ciddi istiyorduk. Zaten Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Donald Trump 5 adet F-35 için açık bir söz verdi bize. İnşallah ABD F-35'leri Türkiye'ye verecek. Daha sonrasında Amerika diyecekler ki bak verdiği sözü tutuyor ABD diye. Cumhurbaşkanımız Erdoğan böyle bir çıkış yapmıştı. Şunu belirtmek isterim. Yani F-35'lerin hallolmasını istiyorsak S-400'lerden vazgeçmemiz artık şart. Yani Nuh dediler, peygamber demediler. Sorabilirsiniz Kaan sen ne düşünüyorsun bu konuda diye. Kıymetli dostlar valla ben baştan şunu söyleyeyim. Trump'a güvenmiyorum. Evet yani Trump'a ben güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum? Amerika'dan Ankara'ya geleceğinde Türkiye'ye büyük bir sürpriz paketiyle geliyorum dedi. O sürpriz paketi şimdi birazdan geleceğiz ona da F-110 motorlarıydı ama herkes çıtayı artırmıştı. Hani beklenti çok yükseklerdeydi. F-35'leri falan bekliyorduk. İşte daha Ankara'ya ilk ayak bastı. Ne dedi kıymetli dostlar? Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var. İşte İsrail Türkiye'yi sevmiyor. Netanyahu, Bibi Erdoğan'ı sevmiyor. Sevmemekte haklı çünkü Türkler çok güçlü ve artık Türkler daha da güçlenecek. F-35'lere sahip olacaklar yakında diye bir açıklaması vardı. Dedik Allah herhalde F-35 geldi. Yani daha ilk 7 Temmuz'da bu açıklamaları yaptığında biz dedik F-35 herhalde halloldu. Fakat dönerken de F-35 konusunda daha karar vermedim diye bindi uçağına gitti. Yani F-35 mevzusuna netleşen bir şey yoktu. Sadece F-110 motorlarında bugün hani kongrenin itiraz süresi vardı. Eğer ki o itiraz süresi geçerse F-110 motorlarının Türkiye'ye gelmesi anlamında hiçbir yasal engel kalmayacaktı. Bugün o yasal itiraz süresi doldu. Yani Milli Muharip Uçağı K'nın ilk versiyonlarında, ilk bloklarında kullanılacak olan 80 adet F-110 motorunun ABD'den gelmesine yönelik hiçbir engel kalmamıştı. F-110 mevzusu çözüldü kıymetli dostlar. Fakat dediğim gibi Katsa ve F-35 konusunda belirsizlikler sürüyordu. Hal böyle olunca Trump'ın açıklamaları alengirli böyle Ali Cengiz oyunlarıyla dolu olduğundan dolayı ben pek güvenmiyorum. Ne dedik? Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilecek. Şimdi bir beraber beyin fırtınası yürütelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilen S-400'ler mesela o bölgedeki F-35'ler için Amerikan F-35'leri veyahut İsrail F-35'leri için bir tehdit oluşturmayacak mı? Bizlere sürekli ne diyorlardı? İşte F-35'lerle S-400'ler bir arada olmaz. Niye? İşte F-35'lerle S-400'ler böyle radar temasına girdiğinde bizim bilgilerimizi çalarlar, gizliliğimiz gider diyorlardı. Zaten o bölgede her an F-35'ler top koşturuyor. Ben anlamadım. Amerikan üslerinde F-35'ler yok mu yani? Şimdi ben dedim ya hani S-400'lerin özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne transferi konuşuluyor ciddi diye Katsa ve F-35 mevzusunun çözülmesi için. Kıymetli dostlar Kremlin'den de bir açıklama gelmiş. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün diyordu ki Rusya ve Türkiye Ankara'nın envanterindeki S-400'lerin olası yeniden satışını görüştü. Yani mevzu gerçek. Onaylandı resmi olarak. Bu sistemlerin satışı son derece hassas bir konu. Türkiye ile görüşmelerimiz devam edecek diyordu. Yani Ruslar diyor ki Türkler evet bize geldi S-400'leri biz başka bir ülkeye vermek istiyoruz dedi. Bu mevzuda bir netlik yok. Görüşmelerimiz şu an sürüyor diyor. Kıymetli dostlar yani resmi olarak bu mevzu ilk defa Ruslar tarafından doğrulanmış oldu. Gelelim benim şahsi yorumlarıma bu yaşananlara ilişkin. Kıymetli dostlar günün sonuna geldiğimizde şu açık bir şekilde ortada. Türkiye F-35'leri ne pahasına olursa olsun hava kuvvetlerinde görmek istiyor. S-400'lerden şu an yani resmi açıklamalara baktığımızda Rusya görüştü diyor Türkiye. Türkiye şu an resmi olarak vazgeçmiş durumda S-400'lerden. Şimdi bence sorulması gereken birinci soru Türkiye neden S-400'lerden vazgeçti? Ben bu konuya şöyle yaklaşıyorum. S-400'leri öyle kötüleyerek mevzuya girmeyeceğim. İşte internette gördüm millet şey yazmış. Ya S-400 işte bir işe de yaramadı Türkiye siperi yaptı falan. Hayır öyle değil. S-400
çok güzel bir zamanda çok güzel işimize yaradı bizim. Yani yaklaşık 10 senedir S-400'ler sayesinde belki de bazı yaşanabilecek olaylar, kötü olaylar yaşanmadı. Yani S-400'lerin pabucunu dama atmayalım. Bence kıymetli dostlar S-400'ler görevini bu vakte kadar yaptı. Türkiye'nin artık ileriye konjektüre baktığında S-400'lerden yana bir probleminin olacağı düşünülmedi silahlı kuvvetler tarafından. Şahsi yorumlarım. Çünkü niye? Fark ettiniz mi? Deli gibi hava savunma anlaşmaları yapıyoruz. Kiminle? Roketsan'la. Kiminle? Aselsan'la. Yani zaten hava savunmadaki eksikliğimiz ciddi manada yerli ve milli imkanlarımızla şu an giderilmeye başlandı. Harıl harıl artık üretim var. Bundan sonraki süreçte Türkiye kendi hava savunmasını kendi yapacağı için büyük ihtimalle S-400'lerde artık tamam teşekkürler bizim geçmiş zamanda işimize yaradın, artık biz senin gördüğün işi kendimiz görüyoruz, siperlerle görüyoruz, işte hisarlarla görüyoruz dedi ve ilerleyen aşamada bize F-35 teknolojisini bir görmek gerek. Çünkü bileceğiniz üzere Türk Hava Kuvvetleri'ndeki durum, yani kime sorarsanız sorun memnun değiller. Çünkü niye? Adamlar kaç yıldır F-16 kullanılıyor. Tamam, şimdi sürekli işte güncellemeler, yeni versiyonlar özgür hallerine getiriliyor F-16'larımız ama Hava Kuvvetleri'nde yani memnuniyet pek yok gibi şu an. Çünkü denizle karaya baktığımızda Hava Kuvvetleri'ne karşı çok daha gelişmiş modern bir seviyede. Bölgede bir hava üstünlüğü dengesi var. Hani şu İsrail'in sürekli dediği o bölgedeki hava dengesi var ya, işte oraya baktığımızda Yunanlar F-35'i alacak. Bizim elimizde F-35 yok. İşte bundan dolayı denildi ki biz hava kuvvetlerindeki eksikliğimizi kapatalım. F-35'i alalım. Çünkü hava savunma alanındaki eksikliğimizi artık Türkiye kendi sistemleriyle kapatacak bir pozisyona geldi. Benim tahminlerim bu şekildeydi. S-400 işimize bir dönem yaradı. Artık biz S-400'ün muadili olan, hatta daha iyi bir sistem olan siperleri geliştirdik. Seri üretim sözleşmeleri harıl harıl yapılıyor. Daha bugün de yine bu konuda bir haber var. Dedik ki bize F-35 lazım bundan sonraki süreçte. Çünkü hava savunmamızı büyük oranda sağladık. Bakalım Ruslar ne diyecek valla. Bir de mevzunun o tarafı var. Hani çünkü üçüncü bir ülkeye satışta zaten her türlü Rusya'dan izin almak zorundasınız. Rusya derse ki hayır satılmasını istemiyorum, satılmaz yani, anladınız mı? Ondan dolayı kıymetli dostlar bu mevzu gerçekten de karışıktı. Alın bakın, ben sizlere ne dedim? Harıl harıl sözleşme imzalıyoruz dedim. Kendi şirketlerimize Aselsan ve Roketsan'a gidiyor para. Yurt dışından öyle yani şu an mesela göreceksiniz 1,47 milyar avroluk bir sözleşme mesela Aselsan'ın payına düşen bugünkü anlaşmada Hisar A ve Hisar O için ilave seri üretim anlaşması dedik ya. Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün başkanlığında imzalanmış. Sayın Ahmet Akyol, Sayın işte Murat II katılmış törene. Kıymetli dostlar, yani sadece Aselsan'ın payına düşen 1,47 milyar avro Roketsan açıklamadı. Bugüne kadar imzası atılan Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan Roketsan arasında resmiyete kavuşan imza sayısı da 7,5-8 milyar dolara yaklaştı kıymetli dostlar. Yani şunu demek istiyorum. Artık Türkiye kendi göbek bağını yavaş yavaş hava savunma sistemleri konusunda kesmeye başladığından dolayı bizim için birinci öncelik F-35'ler oldu. Mevzu bence bu kadar netti. Şuna da demeyin hani S-400'leri niye aldık da, vermek için mi aldık da. Yani devlet yönetilirken bir gün bir günü tutmaz ki. Biz o dönemlerde hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Çünkü niye kıymetli dostlar? Ciddi bir tehdit söz konusuydu Türk hava sahasına. Şimdi aldığımız dönemlere bir bakın. Suriye Harekatı'ndan bahsedeyim. Mesela son dönemde İsrail'e karşı S-400 elimizi ne kadar güçlü tutmuştu, anladınız mı? Yani bunlar böyle açıklanmıyor ama perde arkasında demek ki S-400'ün yapabileceği şeyleri artık Türk hava savunma sistemleri kendisi yapabilecek bir pozisyona geldi ki Türk devleti diyor ki tamam S-400'leri ben dışarıya veririm. Yoksa S-400 bizim ülkemizin çatısı olsaydı şu an halen tek başına, bir insan çatısını gidip de başkasına verir mi? O çatı ne olur? Damla damla su sızdırır. Demek ki Türk devleti o çatıyı yerli ve milli kendi imkanlarıyla çok daha iyi bir şekilde yaptı. Mevzuya birazcık buradan bakmak lazım. Nerede ne eksiklik varsa ona göre şekil alıyoruz. Sadece mevzu bu yani. Aslında sevinmemiz gerek ki S-400'ün yerine geçebilecek bir hava savunma sistemini kendimiz artık yapmışız. Anladınız mı? Demeyin öyle, zaten SAMTİ'ler var, Patriotlar var. Onlar NATO ülkelerinin. Almanya yarın bugün ben işte çekiyorum Kahramanmaraş'tan dese veyahut da İtalya ben Konya'dan SAMTİ'leri alıyorum dese ne diyeceğiz? Biz bunu yaşadık zaten Suriye Harekatı'nda. Onlara güvenmiyoruz. Bizim kendi sistemlerimiz var. Bakın harıl harıl sözleşme yapıyoruz hava savunma sistemlerinin satın alımına ilişkin. Daha devamında asıl bomba Cumhurbaşkanımız Erdoğan NATO zirvesinde ne dedi? 24 milyar dolarlık bir bütçe ayırdık dedi Çelik Kubbe projesine ve ilave bu bütçe.
Yani şimdiye kadar 7 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandı, resmiyete bağlandı dedim ya hani çelik kubbe kapsamında hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik Türk firmalarından. Bunun dışında 24 milyar dolarlık bir bütçe daha bağlandı. 22 milyar dolar bizim yani yaklaşık olarak tüm Türkiye'deki çelik kubbe sistemine yetiyor. Şunu da belirteyim, Türkiye'nin hava savunmasını büyük ölçüde korumak için ne kadarlık bir bütçeye ihtiyaç var? Yaklaşık 22 tane siper bataryamız olacak. Türkiye'nin böyle dört bir tarafına yayılmış bir şekilde. İşte devamlı 40-50 tane Hisar O'lar olacak, Gürüzler olacak. İşte alçak hava savunma sistemlerinin sınırı yok. Yani yaklaşık olarak 22-23 milyar dolarlık bir tutar Türkiye'nin çelik kubbesini karşılar. Yani hava savunmamız ciddi manada güçlerin kıymetli dostlar. Onu da belirteyim. Son olarak da bugün şöyle videoyu bitirmeden eminim ki sosyal medyada kesin izlemişsinizdir de. Bir de şöyle beraber bir seyredelim. Neyi seyredelim? ABD Başkanı Donald Trump Beştepe'ye, külliyeye geldiğinde onu karşılayan Türk yıldızlarının nasıl irtibat halinde olduğu, yani nasıl oluyor da Türk yıldızları saniyeler içerisinde ABD ve Türk bayraklı dumanlarla hemen böyle liderlerin üzerinden geçiş yapmıştı değil mi? Bakın şimdi izleyelim. Milli Savunma Bakanlığı kokpit içerisindeki iletişimi paylaştı bugün. Son 45. 4 artı diğerler serbest. Şimdi son 25. Takip ilave ediyorum. 22 saniye. 15 saniye. Son 10 Trump merhaba asker dedi. Bakın. Geri sayım başladı. 7, 6, 5, Açılır. 4, 2, 1. Çok iyi ya. Ama şunu da belirteyim. Özellikle Teknofest'e gelenler veyahut da herhangi bir Türk Yıldızları gösterisine şahitlik edenler bu anlara pek de şaşırmamıştır. Çünkü zaten hani saniye saniye nerede olacaklarını pilotlarımız biliyorlar. Bizim pilotlarımız için çok zor bir şey değildi. Fakat sosyal medya özellikle uluslararası arenada, uluslararası keşfette bu video bayağı bir konuşuldu. Bizimkiler zaten kendi arasında öyle bir koordine oluyor ki pilotlarımız. Bundan dolayı bize sürpriz değildi ama sosyal medyada bu görüntüler bayağı bir konuşulmuştu diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.